Merhabalar, bugün gelin psikolojinin en bilinen, belki de en çok tartışılan ismi Sigmund Freud'un zihnine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkalım. Ama bunu yaparken kuru kuruya teorileri değil, bizzat kendi sözlerini yani aforizmalarını birer anahtar gibi kullanacağız. Adeta görsel bir psikoloji kitabı açıyoruz ve onun düşünce dünyasının kapılarını tek tek aralıyoruz. Hazır mısınız? Yol haritamız da hazır. Bakın, önce zihnimizin o gizemli görünmeyen katmanlarına dalacağız. Sonrasında Freud'un mutluluk için sunduğu basit ama çok derin formülü masaya yatıracağız. Ardından medeni olmanın bize neye mal olduğunu, yani uygarlığın bedellerini konuşacağız. Ve son olarak Freud'un ardında bıraktığı o kışkırtıcı mirasla, o meşhur cevapsız soruyla bitireceğiz. Gerçekten de heyecan verici bir keşif olacak. Evet, kitabımızın ilk bölümü Freud'u aslında Freud yapan o devrimci fikirle bilinç dışıyla başlıyor. Yani biz direksiyonda olduğumuzu zannederken aslında kararlarımızı, davranışlarımızı, hatta kime aşık olacağımızı bile şekillendiren o görünmez güçler. Yüzeyin çok ama çok altındaki o gizemli dünya. Freud bu durumu anlatmak için muhteşem bir metafor kullanıyor. Buzdağı. Düşünsenize, suyun üzerinde gördüğümüz o kısım, yani farkında olduğumuz düşüncelerimiz, anılarımız, aslında buzdağının sadece küçücük bir tepesi. Asıl devasa kütle, yani ilkel arzularımız, en derin korkularımız, bastırdığımız ne varsa hepsi o karanlık sularda, gözden uzakta yatıyor. Peki, o suyun altındaki devasa gücü kim yönetiyor? İşte tam da bu noktada Freud'un o meşhur üçlüsü devreye giriyor. İd, ego ve süperego. Ona göre zihnimiz bu üç gücün bitmek bilmeyen bir mücadelesine sahne oluyor. Yani biz yüzeyde hayatımıza devam ettiğimizi sanarken derinlerde fırtınalar kopuyor aslında. Şöyle hayal edelim, id, içimizdeki o şımarık çocuk. Hemen o pastayı istiyorum şimdi diye tutturur. Süperegoysa içimizdeki yargılayıcı ebeveyn. Olmaz, ayıp, kilo alırsın, kurallara uy diye parmak sallar. Peki ya ego? Ah, zavallı ego. O da bu iki taraf arasında sıkışıp kalmış, peki belki sadece küçük bir dilim yesek diyerek orta yolu bulmaya çalışan, sürekli arabuluculuk yapan mantıklı yetişkin. İşte bizim bütün kişiliğimiz bu üçü arasındaki dengeyle şekilleniyor. Şimdi kitabımızın bir sonraki bölümüne geçiyoruz. Bu içsel savaş alanından çıkıp Freud'a göre anlamlı bir yaşamın neye benzediğine bakacağız. Yani tüm bu karmaşanın ortasında onun bize sunduğu şaşırtıcı derecede basit ama bir o kadar da derin o yaşam formülünü keşfedeceğiz. İşte o formül bu kadar net. Sevmek ve çalışmak. Freud'a göre tüm o karmaşık analizlerin, teorilerin sonunda ruh sağlığının turnusol kağıdı bu iki eylemde gizli. Birini sevebilme ve bir işe yaradığını hissedebilme kapasitesi. Her şey bu kadar aslında. Ona göre çalışmak bizi gerçek dünyaya, hayata bağlayan bir çapa gibidir. Ayaklarımızı yere bastırır. Sevgi ise işte o, hayatın o sıkıcı, tek düze metnine şiiri katan şeydir. Biri bizi topraklarken diğeri gökyüzüne yükseltir. Güzel, peki bizim bu kişisel mutluluk arayışımız yani o sevme ve çalışma isteğimiz toplumun kurallarıyla, beklentileriyle çarpıştığı zaman ne oluyor? İşte kitabımızın 3. bölümü tam da bu kaçınılmaz çatışmaya odaklanıyor. Freud için bu modern insanın en büyük dramı. Freud der ki, uygarlık dediğimiz şey aslında dev bir pazarlıktır. Biz içgüdüsel özgürlüğümüzden, anlık tatminlerimizden feragat ederiz. Karşılığında ne alırız? Düzen, istikrar ve güvenlik. Yani vahşi doğada tek başına kalmamayı. Ama bu iyi bir takas mı gerçekten? İşte bu pazarlığın çok ağır bir faturası var. O fatura, Freud'un o meşhur deyişiyle uygarlığın huzursuzluğu. İçimizdeki o ilkel dürtüleri bastırdıkça onların yerine asla dinmeyen bir suçluluk duygusu ve kaynağını bilmediğimiz bir kaygı yerleşir. Tıpkı zincire vurulmuş ama asla tam olarak evcilleştirilememiş bir canlı gibi sürekli bir huzursuzluk hali içinde yaşarız. Ve bu huzursuzluk bizi psikoloji kitabımızın son, belki de en düşündürücü bölümüne getiriyor. Freud'un mirası. Öyle bir miras ki bu, bize verdiği cevaplardan çok zihnimize ektiği ve bir daha asla söküp atamadığımız o sorularla anılıyor. Kendi keşifleri hakkında konuşurken aslında oldukça alçak gönüllüydü. Diyordu ki, bilinç dışını ben bulmadım. Benden önce şairler, filozoflar zaten oradaydı. Benim yaptığım tek şey o gizemli diyarı incelemek için bilimsel bir yöntem, bir harita oluşturmaktı. Kendini bir kâşiften çok bir haritacı olarak görüyordu. Ve onca analizden, onca teoriden, insan ruhuna adadığı onca yıldan sonra ardında belki de en büyük mirasını bıraktı. Devasa bir soru işareti. Belki de Freud'un asıl dehası bize kesin cevaplar sunmak değil, zihnimizde doğru soruları sormamızı sağlayacak o kapıları sonsuza dek aralamaktı.
Peki, sizce Freud'un mirası bir cevap mı yoksa hiç bitmeyecek bir soru mu?